İnsan ilk kez bir başkasına güvendiği gün dolandırıcılığın kapısı da aralandı. Henüz bankalar, borsalar ve internet yoktu. Ama yalan, ikna ve güveni çıkar için kullanmaya hazır insanlar vardı. Tarih boyunca dünya değişti. Fakat insan psikolojisi aynı kaldı. Dolandırıcılar bazen tüccar, din adamı, devlet görevlisi ya da yatırım uzmanı oldular. Bugün sahte mesajlar ve yapay zeka görüntüleriyle karşımıza çıkıyorlar. Yöntemler değişti, fakat tuzak hep aynı duygulara kuruldu. Güven, korku, açgözlülük ve kolay kazanç arzusu. Şimdi Antik Yunan'ın denizlerinden hayali ülkelere, Baston'un yatırım salonlarından Eyfel Kulesi'ni satışa çıkaran bir adamın masasına uzanıyoruz. Karşınızda 6 şaşırtıcı dolandırıcılık hikayesi. Birincisi, sigorta dolandırıcılığının atası, Hegestratos. Milattan önce 4. yüzyılda tüccarlar deniz kredisi kullanıyordu. Gemi limana ulaşırsa borç ödeniyor, batarsa çoğu zaman siliniyordu. Hegestratos bu açığı kullanmak istedi. Planına göre gemi batacak, borç silinecek, yük kurtarılacaktı. Gece geminin gövdesini delmeye çalıştı. Fakat mürettebat onu fark etti. Kaçarken denize atladı ve boğuldu. Hikayesi en eski sigorta dolandırıcılığı girişimlerinden biri sayılır. Planı başarısız oldu. Yöntemi ise yaşadı. Gerçekte olmayan bir zararı yaşanmış gibi göstermek. İkincisi, sahip olmadığın şeyi satmak. Pitius. Dolandırıcılıkta bazen satılan şey yalnızca bir gelecek hayalidir. Antik dünyada Pitius adı ticari hilelerle anılır. Anlatılarda insanlara satıcının kontrolünde olmayan topraklar veya haklar sunulduğu söylenir. Önce değerli bir şey varmış gibi gösterilir, sonra zenginlik vaat edilir ve para el değiştirir. Dolandırıcının sattığı şey toprak değil, alıcının zihninde kurduğu hayaldir. Çünkü insan çoğu zaman görmek istediğine inanır. Üçüncüsü, inancın pazara çıktığı çağ. Sahte kutsal emanetler. Orta Çağ Avrupa'sında kutsal emanetlerin hastalıkları iyileştirdiğine ve ilahi koruma sağladığına inanılıyordu. Kemikler, çiviler ve çarmıhtan kaldığı söylenen tahta parçaları büyük değer taşıyordu. Fakat aynı azize ait olduğu söylenen birden fazla kafatası vardı. Bazı emanetlerin sayısı insan bedenindeki kemik sayısını bile aşıyordu. Gerçekle sahtenin ayrılması neredeyse imkansızdı. İnsanların inancı kazanca dönüştürüldü. Böylece şu yöntem doğdu. Sorgulanması zor bir inanca dayanmak. Dördüncüsü, haritada var, dünyada yok. Poya. 1820'lerde Gregor MacGregor, Orta Amerika'da Poya adlı zengin bir ülke bulunduğunu iddia etti. Haritalar bastırdı, belgeler hazırladı, para çıkardı ve tahviller sattı. Anlattığı ülkede verimli topraklar ve gelişmiş şehirler vardı. Yüzlerce kişi evini sattı, birikimini yatırdı ve gemilerle yola çıktı. Kıyıya ulaştıklarında ne şehir, ne hükümet, ne de liman vardı. Yalnızca orman vardı. Poya diye bir ülke yoktu. İnsanların çoğu açlık ve hastalıkla mücadele etti. Birçoğu öldü. MacGregor insanlara sahte bir yatırım değil, sahte bir vatan satmıştı. Beşincisi, para kazandıran illüzyon. Charles Ponzi. 1920'de Boston'da Charles Ponzi, yatırımcılara kısa sürede %50'ye varan kazanç vaat etti. İlk yatırımcılar kazandı. Fakat eski yatırımcılar yenilerin parasıyla ödeniyordu. Sistem büyüdükçe insanlar birikimlerini çekti ve yakınlarını da yatırım yapmaya çağırdı. Yeni para azaldığında zincir çöktü ve binlerce kişi servetini kaybetti. Bugün bu yönteme hala onun adı veriliyor. Ponzi sistemi. Altıncısı, Paris'i satan adam. Victor Lustig. Victor Lustig kendisini Fransız hükümetinde görevli biri olarak tanıttı ve Eyfel Kulesi'nin bakım masrafları nedeniyle söküleceğini söyledi. Hurda metal tüccarlarını gizli bir toplantıya çağırdı, sahte belgeler hazırladı ve kuleyi içlerinden birine sattı. Mağdur, dolandırıldığını anlayınca utancından polise gitmedi. Bunu öğrenen Lustig, aynı yöntemi ikinci kez denemeye kalkıştı. Lustig para kazanma arzusunu, resmi makamlara duyulan güveni ve mağdurun utancını kullandı. Eyfel Kulesi'ni değil,
onu satın alabilecek kadar özel olma hissini sattı. Bu hikayeler arasında 2000 yıldan fazla zaman var. Kullanılan araçlar farklıydı fakat düzen hep aynıydı. Önce güven oluşturuldu. Ardından bilgi üstünlüğü kullanıldı. Sonra zengin olma arzusu, fırsatı kaçırma korkusu ve özel olma isteği hedef alındı. Mağdur gerçeği sorgulamadan önce para el değiştirdi. Bugün sahte siteler, banka mesajları, sosyal medya hesapları, kripto projeleri ve yapay zeka görüntüleri kullanılıyor. Teknoloji yalnızca dolandırıcılığın dış görünüşünü değiştirdi. Dolandırıcı size bir ürün değil, inanmak istediğiniz hikayeyi satar. Çünkü en başarılı dolandırıcılar, insanların ceplerine ulaşmadan önce hayallerine ulaşır. Tarihin uyarısı açıktır. Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek değildir.